Merhaba. Bugünkü konumuza bakalım. Bugünkü konularımız umut ve vanilya. Başlayalım o zaman. Ünlü Amerikalı şair Emily Dickinson umudun ruha tünemiş bir kuş gibi hiç durmadan şakıyan bir melodi olduğunu yazmıştı. Ömrü en az Emily kadar acılarla geçmiş olan Frida Kahlo da umudun insanın yaşamsal gıdası olduğunu biliyordu. 1945 Haziran'ında omurgasını düzeltmek için bir kemik grefti ve çelik bir desteğin kaynaştırıldığı bir ameliyat için New York'a gitmişti. Zorlu ameliyatı başarısızlıkla sonuçlandı. Kendisi de gerektiği gibi dinlenmeyerek ve bir keresinde öfkeyle yaralarını fiziksel olarak yeniden açarak iyileşmesini sabote etti. Ölümden korkmuyordu ama yaşam gıdası olan umudunu yitiriyordu. Ülkesine dönüp fiziksel ve duygusal acılarının hakim olduğu ömrünün en karanlık anlarını kesif bir acımasızlıkla yansıtan son derece etkileyici ve bir o kadar da rahatsız edici tablosunu boyadı. O tabloda Frida yatakta zayıf ve solgun bir şekilde yatıyor, gözleri ardına kadar açık, umutsuzluk ve çaresizlik dolu. Klostrofobik, yatağa ve kendi içine hapsolmuş, gökyüzünden uzanan devasa bir huni, hayvan leşleri, kemikler ve çiğ etten oluşan grotesk bir karışımı doğrudan ağzına döküyor. Huni ahşap bir ressam sehpası tarafından destekleniyor ve tabanında küçük bir tabela var. Sin esperanza diyor. Umutsuz. Gökyüzü kasvetli ve kıyamet çağırıyor. Tablo Frida'nın hastalıktan kaynaklanan aşırı kilo kaybı nedeniyle zorla beslendiği bir dönemde yapıldığından ağzına zorla sokulan iğrenç yiyecekler, vücudu kendini idame ettiremezken zorla beslenmenin verdiği eziyeti simgeliyor. Yemek beslenmeden ziyade şiddetin bir sembolü haline geliyor orada. O bu tabloyu boyarken fırtınalı aşkı ve ikinci kez evlendiği kocası devasa freskleriyle Meksika ve uluslararası sanatta duvar resmi hareketini başlatan ünlü ressam Diego Rivera başka kadınlarla kırıştırmaya devam ediyor. Tablonun boyandığı günlerde Meksika'nın doğu sahilinde yer alan Veracruz eyaletinin 13. yüzyılda Totonac halkının kurduğu Papantla kasabasına gidiyor. Orada doğan çiçeği burnunda bir sanatçı olan Teodoro Cano Garcia'yı keşfediyor. Prestijli San Carlos Akademisi'ne girmesine yardımcı olup Meksiko City'deki şehir üniversitesinde yaptığı duvar çalışmalarında asistan olarak istihdam ediyor. Cano daha sonra Totonac kültürünü tasvir eden tabloları, duvar resimleri ve heykelleriyle meşhur oluyor. En ünlü eseri 84 metre yüksekliğinde ve Papantla kasabasına bakan dev bir volador dansçısı heykeli. Totonac kültürünün volador dansı, Danza de los Voladores, yani uçucuların dansı, günümüzde hala icra edilen eski bir Mezoamerikan ritüeli. 30 metrelik bir direğe tırmanan 5 kişiden 4'ü daha sonra yere inmek için iplere bağlı olarak kendilerini fırlatıyorlar. 5. kişi direğin tepesinde kalıp dans ediyor, flüt ve davul çalıyor. Bu ritüel tanrılardan şiddetli kuraklığı sona erdirmelerini istemek için yaratılmış. Maya mitolojisinde dünyanın yaratılışı dünya ağacından, yani dünyanın merkezi, ikamet eden bir kuş tanrısıyla, onun da ismi Itzamna, onunla ilişkilendiriliyor. Bir direğin tepesindeki 5 kuş adam kuş tanrılarını temsil ediyor. Ana dansçı merkezde duruyor ve kuşların şarkı sesini temsil eden flüt çalıyor. Diğer 4 kuş adam dünyanın yeniden yaratılışını ve yaşamın yenilenmesini temsil etmek üzere direğin etrafında iplere bağlı bir şekilde uçarak dönüyorlar. Danza de los Voladores bugün Papantla kasabasının en önemli töreni ve modern dünyada hayatta kalmasına ve gelişmesine yardımcı olmak amacıyla UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak adlandırılmış. Papantla kasabası başka bir şeyiyle daha ünlü. O yörede 1000 yıldan uzun bir süredir doğal olarak büyüyen bir orkide türüyle. Vanilya.
Totonak halkı vanilyayı evcilleştiren ilk insanlar. Tapınaklarında koku olarak ve muşkalarda iyi şans tılsımı olarak kullanmanın yanı sıra yiyecek ve içecekler için tatlandırıcı olarak da faydalanmışlar ondan. Totonak efsanesine göre bitkinin kökeni iki genç aşığın ölümünden geliyor. Kral Tenisli'nin kızı Chaco Panchiza o kadar güzeldi ki babası onu hiçbir ölümlü erkeğin ona sahip olmaması için Tanrıça Tonakayohua'ya adadı. Ancak Zkatan Ohga adında genç bir prens onu kaçırdı. Bu durum tanrıları kızdırdı ve halkı korkutmak için bir canavar gönderdiler. Rahipler çifti dağlarda saklanırken buldular ve ikisinin de kafasını kestiler. Kanlarının döküldüğü yerde bir orkide büyümeye başladı. Ağacın gövdesini sardı ve bir kadının sevgilisini saran kollarına benzedi. Asmadan filizlenen çiçekler bugün vanilya fasulyesi olarak bilinen o kokulu baklalara dönüştü. Çok sonra 1427 yılında Meksika'nın Orta Dağlık bölgelerinden gelen Aztekler Totonakları istila ettiler. O zamanlar orada şeker kamışı hasat edilmediğinden vanilyayı bildiğimiz modern sıcak çikolataya ilham verecek olan Xocolatl adlı içeceklerinde acımtırak kakaoyu tatlandırmak için karıştırdılar. Aztek İmparatoru Montezuma, Xocolatl'ın direnci artıran ve yorgunlukla savaşan ilahi bir içecek olduğunu, bir fincanın bir insanın bütün gün boyunca yemek yemeden yürümesini sağladığını söyledi. Söylemekle kalmadı, 1519 yılında başkenti Tenochtitlan'a giden istilacı İspanyol konkistador Hernán Cortés'e ikram etti. İşte o esnada vanilya İspanyolcadan bildiğimiz vanilya ismini aldı. İspanyolca'da bakla veya kılıf anlamına gelen kelime vainadır. Bitkinin kabukları küçük olduğu için ona illa küçültme ekini eklediler ve bitkiye vanilla adını verdiler. Yani küçük kılıf. Etimolojiyi daha da geriye götürürsek biraz garipleşiyor işler. İspanyolca vaina, Latince vagina kelimesinden türüyor ve örtü anlamına geliyor. Kılıç için bir kılıf veya kın veya tahılı çevreleyen kabuk. Tıpta bu kelime şimdiki anatomik anlamında 17. yüzyılın ortalarına kadar zaten kullanılmıyordu. Anatomik kelime dağarcığının sularına zaten ayak parmağımızı daldırdığımıza göre biraz daha ileriye gidelim. Vanilyanın bir orkide türü olduğunu daha önce belirtmiştim. Orkide de Yunanca testis anlamına gelen orkis kelimesinden türemiş. Vanilya çiçeklerinin hermafrodit olduğu, yani hem erkek hem de dişi üreme organlarını içerdiği düşünüldüğünde bir orkideye vanilya demek etimolojik olarak da uygun tabii ki. İspanyollar bu ismi verdikten sonra vanilya, Hernán Cortés'in o jaguarlar, keseli sıçanlar, bir armadillo ve zıplayan lastik toplarıyla bir top oyuncuları takımından, yani bir futbol takımından oluşan o ithalat paketinde Avrupa'ya gitti. Vanilya, Kraliçe 1. Elizabeth'in yanında çalışan eczacı Hugh Morgan'ın çikolatasız, tamamen vanilya aromalı tatlıları icat ettiği 17. yüzyılın başlarına kadar çikolata için bir katkı maddesinden başka bir şey olarak düşünülmüyordu. Kraliçe bunlara bayıldı. 1780'lerde Amerika'nın Fransa Bakanı olarak Paris'te yaşayan Thomas Jefferson sayesinde Fransızlar vanilyayı dondurmayı tatlandırmak için kullanmaya başladılar. Jefferson'ın o tarifi şimdi Kongre Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor. O zamana dek vanilya sadece Meksika'dan ithal ediliyordu ve Fransa ve İngiltere'deki botanik bahçelerinde bir türlü yetiştirilemiyordu. 1836'da Belçikalı bahçıvan Charles Morin, vanilyanın doğal tozlaştırıcısının Avrupa'da yaşamayan bir böcek olan Melipona arısı olduğunu keşfedince Fransızlar vanilyayı tropik iklimlere, Madagaskar'ın kuzeyindeki sömürgeleri Reunion adasına taşıdılar. Ancak uygun arılardan yoksun olan vanilya baklasız kalmaya devam etti. Ta ki 1841 yılında adadaki köle bir çocuk olan Edmund Albius'un vanilya çiçeklerini bir sopa ve baş parmağını çevirerek nasıl elle tozlaştıracağını bulana dek. Edmund çiçeğin erkek ve dişi kısımlarını çıkarıp çiftleştirmeyi başardı.
Bu basit tekniğin geniş kapsamlı etkileri oldu dünyada. Avrupa'da vanilya talebi uzaya fırladı. Sadece dondurma için tercih edilen bir aroma olmakla kalmadı, aynı zamanda meşrubatların da temel bileşenlerinden biri haline geldi. 1886'da satışa sunulan Atlantalı kimyager John Pemberton'ın vanilya içeren Coca-Cola'sı saygın bir beyin toniği ve entelektüel içecek olarak reklam edildi. Bu mucize orkide kısa sürede Reunion'dan Madagaskar'a ve oradan Hindistan'a, Tahiti'ye ve Endonezya'ya yayılıp hasat edildi. Edmund bu servetten payını alamadı ama. Her ne kadar 1848'de tüm Fransız kölelerle birlikte serbest bırakılmış olsa da sonra hırsızlık suçuyla 1852'de ağır işlerde çalıştırılmak üzere 5 yıl hapse mahkum edildi. Bir Fransız botanikçi 1838'de Reunion'u ziyaret ettiğini ve tekniğin kendisini keşfettiğini iddia etti. Edmund sonunda serbest bırakıldı ve keşfi kabul edildi ama 51 yaşında bir devlet hastanesinde yoksul bir şekilde öldü. Halbuki Edmund olmasaydı bugün vanilya da olmayacaktı. Bugün dünya vanilyasının yaklaşık %75'i Madagaskar'dan geliyor. Vanilya bugün safrandan sonra dünyanın en pahalı baharatı. Fiyatı bazen kilosu $500 kadar çıkabiliyor. Çünkü üretimi çok yoğun emek gerektiriyor. Yılda ancak 2000 ton kadar üretiliyor. Hem sadece kısıtlı coğrafyalarda büyüyor ve arzının az olması hem de pahalı olması nedeniyle bu üretim dünya talebinin yanında devede kulak. Vanilya aromalı vodkadan vanilyalı gofret ve vanilyalı dondurmaya kadar piyasadaki vanilya aromalı ürünlerin %99 gibi büyük bir kısmı aslında vanilya içermiyor bile. O bayıla bayıla yediğimiz şey doğal vanilyadan çok çok daha ucuz olan sentetik vanilin. Garibim Madagaskar'da doğal vanilya ihracatından para kazanmaya çalışıyor. Kişi başına düşen $500'ın biraz üzerindeki gayri safi yurt içi hasılası ile dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. 1,3 milyon Madagaskarlı yüksek düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya ve 32 milyon nüfusun %90'ı günde $3 gelirle yaşamaya çalışıyor. Ama gelin görün ki bize vanilyalı dondurmayı armağan eden Thomas Jefferson'dan sonra başka bir Amerikan başkanı çıktı ve bağırsaklarından uydurduğu o ucube bir formülle kendisine sadece $733 milyon vanilya ve tekstil ihracatı yapan bu ülkeye %47 tarif uygulamaya başladı. O zaman bütün ihracatımız yabancı ülkelere yapılıyor diyen George Bush veya dezenfektanlar koronavirüsün etkisini azaltır diyen Donald Trump gibi başkanlar çıkartan ülkede oturup sentetik vanilya yesin. Avokado yemesin, tekila içmesin, Rusya'ya tarifi yok, Lada ithal etsinler. Avrupalılar da Harley Davidson'lara binmesinler. Motosiklet deyince akla Trump'ın Meksika takıntıları ve gümrük uygulamaları geliyor elbette. Mesela yaşlı bir kadın her gün Amerika-Meksika sınırını motosikletle geçmektedir. Gümrük memuru Donald onun bir şeyler kaçırdığını bilir ama ne yaparsa yapsın bulamaz. Köpekler bir şey koklamaz, metal dedektörleri ötmez, motosikleti parçalara ayırmak işe yaramaz. Yıllar böyle geçer. Çok yıllar sonra ertesi gün emekli olacak olan memur Donald yaşlı kadını karşıdan karşıya geçerken görür ve yaklaşır. Bak, bir şeyler kaçırdığını biliyorum ve hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Meraktan çatlayacağım. Emekli olmadan önceki şu son günümde lütfen bana söyle, yalvarıyorum. Yaşlı kadın şefkatle, gerçekten bana bir şey yapmayacak mısın diye sorar. Hayır, söz. Ne kaçakçılığı yapıyorsun? Motosiklet. Evet, bazen sorun da çözüm de vanilya kadar sade ve net. Ne var ki dünyanın her yerinde olduğu gibi sorunu onu en başta yaratan adam çözeceğini iddia edince pek de inandırıcı olmuyor.